Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tam regülerli bir tane doğrultmaç devresi yapacağız. Hemen başlayalım. Bir tane trafomuz var. Bu trafo SMPS trafosu değil, normal trafolardan. Bu çoklu olduğuna bakmayın. Şu başlarda sadece sargılar var. Burada aynı şekilde. Şurası bir sargı, şurası tamamen bir sargı, şurası ayrı bir sargı. Şu uçlar teker uç. Sadece şu ikisini kullanacağız. Şu taraf primer, bu taraf sekonder. Bu primer sekonderi siz nasıl ayırt edebilirsiniz? Ölçü aletiyle ohmaj kademesini alırsınız. Ölçersiniz. Yüksek ohmajı olan taraf primer, düşük ohmajı olan taraf da sekonderdir. Birer tane kondansatör koyacağız arkadaşlar. Film kondansatör 1 mikrofarad 250 volt. Bir tane varistör koyacağız. Primer girişimize, yani 220 volt girdiği zaman ilk önce varistörümüzden geçecek. Sonra kondansatörümüzden geçecek. Bu şekilde olacak. Bu cam sigorta da olabilir. Ben de elimde varistör olduğu için varistör kullandım. Şimdi hemen başlayalım. Sırayla adım adım gidelim arkadaşlar. Şimdi giriş kartımızı tamamladık arkadaşlar. 220 voltumuz buradan girecek. Nötrümüz, fazımız varistörümüzden geçecek. Paralel olarak bağladık. Film kondansatörümüzü bağladık. Buraya 220'miz gelecek. Bu 12 voltluk bir trafo arkadaşlar. Sekonder kısmından çıkacak. Buradaki varistörün görevi, örnek veriyorum, 10 amperlik bir varistör olduğunu düşünelim. 12, 13, 14 amper geldiği zaman o fazla amperi içerisinde depoluyor. Buradaki film kondansatörümüzde paraziti, gürültüyü azaltıyor arkadaşlar. Ayrıca de 220 volt şebeke gerilimindeki dalgalanmaları 200 volt, 220 volt, 160 volt arasında gidip gelmelerde, ani gidip gelmelerde onu önlüyor. Şimdi burada sekonder kısmından çıkacak. Buradan köprü diyot koyacağız. 4 tane diyotla da yapabilirsiniz. Benim elimde tam köprü bir diyot var bir tane. Şu ortadaki iki tane uç alternatif akım girişleri. Şu artı ucumuz, şu da eksi ucumuz. Sekonder uçlarından, çıkış uçlarından direkt köprü diyotumuzun ortadaki alternatif girişine bağlayacağız. Bu çıkışların herhangi bir yönü yoktur. Yani alternatif okumun yönü yoktur. Yönü olmadığı için fark etmez. Buradaki ucu buraya da bağlayabilirsiniz. Buraya da bağlayabilirsiniz. Hemen onun bağlantısını yapalım. Arkadaşlar, sekonder çıkışından köprü diyotumuzun girişlerine bağladık. Şu sağ taraftaki artı çıkış, şu sol taraftaki eksi çıkış. Buradan çıkacağız artı ve eksi uçlarımızı. Blok kondansatörümüze 3300 mikrofarad 35 volt kondansatörümüzün eksi ucunu bağlayacağız. Artı ucunu da getirip buraya bağlayacağız. Şu uca bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar, devremizin yarım dalga bölümünü oluşturduk. Yarım dalga bir doğrultmaç devresi oldu burası. Buradan şu anda 17 volt, 18 volt civarında voltaj çıkar. Şimdi süzme işlemini yapacağız. Transistör koyacağız, bir tane BD135, bir tane zener diyot koyacağız. Hemen onlara geçelim.
Arkadaşlar devremiz bitti. Bir fişe takalım, test edelim. 11.50 volt. Tam regüleli, tam filtreli bir doğrultmaç devresi. Voltajımız geliyor, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir alıcı bağlayıp bir de test edelim arkadaşlar. Gayet güzel, sağlıklı çalışıyor arkadaşlar. Tam regüle devremiz. Şimdi ben yapmak isteyenler için devrenin çalışma mantığını anlatayım. Arkadaşlar şimdi bu devremiz bizim tam regüleli, tam filtreli bir doğrultmaç devresi 12 volt. Şimdi çalışma mantığını anlatayım. İlk önce malzemeleri söyleyeyim. Varistörümüz, film kondansatörümüz, trafomuz, köprü diyotumuz, tam köprü diyot. 3300 mikrofara 35 volt kondansatörümüz, 12 volt zener diyotumuz, 330 ohm direncimiz, BD135 transistör NPN, bobinimiz arkadaşlar, 220 mikrofarad 25 volt kondansatör, 1K'da direncimiz. Şimdi şurası tam filtreli, tam düz bir doğru akım devresi. Şuraya kadar da, şu bölüme kadar da, şu kondansatörden bu bölüme kadar da yarım dalga doğrultma devresi arkadaşlar. Burada varistörümüz var arkadaşlar, paralel bağlı. Varistör burada ne işlem yapıyor? Yüksek amper geldiği zaman belli bir değerin üzerinde, bu mesela 5 veya 10 amperlik bir varistör olduğunu düşünelim. Fazla amper, fazla voltaj geldiği zaman içerisine depolayarak devreye vermiyor arkadaşlar. Daha fazla geldiği zaman da açık devre olarak devrenin enerjisini kesiyor. Burada film kondansatörümüz var, 1 mikrofarad 250 volt. Bu gürültüyü engelliyor. Gürültü nedir? Biraz açalım. İlk önce bu şebeke gerilimli lambalarda baktığınız zaman gözle görünmeyen hafif kırpmalar olur. Bu 220 volt oynar arkadaşlar. Şebekeden kaynaklı 240 ile 110 volt 160 volt arasında gidip gelmeler yapar. Hem onu önlüyor hem bu gürültüyü engelliyor. Mesela bu devrede bir röle kullandığınız zaman sesleri kesiyor. Burada trafomuz var. 220 voltumuz buradan giriş yapıyor. Burada primer girişimiz var. Burada da sekonder çıkışımız var. Primer girişine giriyor. Sekonder girişinden 12 voltluk trafo 12-15 volt olarak buradan çıkıyor. Bunun yüksek ohmajlı olan kısım tarafı primer olur. Çıkış tarafı düşük ohmajlı olan da sekonder olur. Düşük yüksek ohmajlı derken direnç kademesinde ölçtüğünüz zaman bu primer girişinde yüksek direnç değeri görürsünüz. Sekonder kısmını ölçtüğünüz zaman da düşük direnç değeri görürsünüz arkadaşlar. Burada köprü diyotumuz var. Bu sekonder girişin çıkışından çıkan uçlarımız köprü diyotun alternatif akım girişine giriyor. Burada köprü diyotumuz var. Tam köprü diyot tipi. Sizin elinizde normal diyotlar olabilir. Şu şekilde. Ben size onu da göstereyim hemen. Onlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde tam olmayabilir. Şimdi diyotumuzun anot ucu, katot ucu, artısı eksisi diye düşünün. Tek yönlü akım geçiriyor. Artımız buradan giriş yapıyor. Katot ucundan gidiyor. Artıyı buradan geçirip katot ucundan alabilirsiniz. Artıyı katottan girip anottan alamazsınız. Veya eksi ucu anottan girip katottan alamazsınız arkadaşlar. Artı uç anottan girip katottan çıkması gerekir. Eksi uç da katottan girip anottan çıkması gerekir. Bu 4 tane diyotla oluyor. Onu da ben size basit şeklini göstereyim. Anot katot olacak şekilde yapıyorsunuz. Aynı şekilde bir tane daha anot kanot yapıyorsunuz bu şekilde. Geliyorsunuz, bu dördünü bağlıyorsunuz arkadaşlar. İki tarafa anot katot gelen taraflara bu sekonder girişini bağlıyorsunuz. Yönü fark etmez 220 voltun. İki girişini buraya bağlıyorsunuz, trafodan gelen bu uçları. Şu iki ucu buraya bağlıyorsunuz. İki tarafa katot gelen tarafa, iki tarafa da anot gelen tarafa artı olduğu için artı ucu buradan alıyorsunuz. Eksi ucu buradan alıyorsunuz. Mantığı bu şekilde. Bunun da şöyle bir tekniği var arkadaşlar. Bu bilen 4001, bilen 4007 diye gider sıralamasıyla. Bunlar amper amperdir. Sizin devreniz 3 amperlik bir devre. Siz bilen 4001'i kullanırsanız diyotunuz yanar. Devreniz kaç amper çekecekse ona göre diyot seçersiniz. O benim telefonumda olması lazım listesi. Ekran görüntüsü olarak koyarım arkadaşlar. Şimdi artı ve eksi uçlarımız buradan çıkıyor. Mavi olan eksi ucumuz, kırmızı olan artı ucumuz. Blok kondansatörümüze gidiyor. Blok kondansatörümüzün eksi tarafı, artı tarafı. Buraya kadar yarım dalga oluyor. Sembollerle ben çizmiştim. Tam filtreleme işlemi burada oluyor. Burası yarım dalga, burası tam dalga. Artı hattımız, eksi hattımız. Burada bir tane BD135'imiz var. Bobinimiz var. Zener diyotumuz var. 330 ohm direncimiz var. Zener diyotlar devreye ters bağlanır.
eksi ucu artıya bağlanır. Yani katot ucu artıya bağlanır. Anot ucu da eksiye bağlanır. Kırılma gerilimi vardır. 12 volt olduğu için 9 volt verdiğiniz zaman iletişime geçmez. 12 volt olduğu zaman iletişime geçer kaç voltsa. Fazla voltaj geldiği zaman 15-16 volt içerisinde depolar arkadaşlar. Burada da bir tane transistörümüz var, NPN. Beyaz ucu, kolektör ucu, emitter ucu. Anahtarlama yapılırken bu nasıl çalışıyordu? Artı tetikle tetikleniyordu. Artıyla tetiklenmiş. Emitterden eksi voltaj girip kolektörden çıkıyordu. Burada tam tersi yapılmış. Kolektörden artı voltaj girip emitterden artı voltaj çıkmış. Şimdi transistörlerin anahtarlama olarak kullanılması farklıdır. Yükselteç olarak kullanılması farklıdır. İnvertör devrelerinde H1 devreler oluşturarak çalışması farklıdır. Bu regüle devrelerinde de çalışması farklıdır. Bu BD serisi olduğu için başka tip transistörlerle yaparsanız yanar. Bu BD serisi olduğu için yüksek ampere dayanıklıdır. O yüzden artı voltajımız kolektörden giriyor. Emitter ucundan çıkarak zener diyotlar tam filtreleme, tam süzülme işlemi yapılıyor. Bobinle de çıkış kondansatörümüzde de tam regüle olarak tam dalga bir doğrultmaç devresi oluşuyor arkadaşlar. Gayet kaliteli, güzel bir iş oldu arkadaşlar. Basit, herkesin kolayca yapabileceği çok kolay bir devre. Güzel bir şekilde oldu. Çalışma mantığı da gayet anlaşılır. Akılda kalıcı bir şekilde oldu. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.